Merhaba örgü severler. Lize Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu örgü berenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu şu an tam sonbahar havalarına göre bir bere oldu. Bir günde 2 tane bile yapabilirsiniz. Gerçekten o kadar kolay yapması. Üstelik boyunu ayarlamak da çok kolay. Yani istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hem çocuklar için hem büyük yetişkinler için hem de bebekler için uyarlayabilirsiniz. O açıdan da çok örmesi keyifli bir bere oldu. Ben bu bere için elimde kalan ipleri kullandım. Alize Cotton Gold iplerim var. Onları kullandım. Siz yünlü iplerle de yapabilirsiniz. Daha soğuk havalar için de kullanılabilir. Yapımı için 4 milimetre tığ kullandım. Şimdi beremizin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizin için her hafta en güzel ve en kolay örgüleri bulmaya çalışıyorum. Siz de beni yorumlarınızla yalnız bırakmazsanız çok mutlu olurum. Yapılışına geçelim. Öncelikle sihirli halka yapacağız. Elime ipimi şu şekilde doluyorum. Gördüğünüz gibi. Tığla şöyle çıkartıyorum veya eğer bu size zor geliyorsa bakın tığsız da elimizde ipimizi şu şekilde dolayıp şuradan hani böyle düğüm yapar gibi ilmek alarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın sanki düğüm atar gibi yapmış oluyoruz ve içinden bir tane ilmek çıkarmış oluyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 kere de çekiyorum ipimi. Bir tane zincir çekiyorum. Başına doladım tekrar. Halkamın içine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 6 tane grubumuz olacak. Ben şimdi 1-2 tane yaptım. Bakın şu şekilde ayrımını görüyorsunuz. Aralarda birer zincir var. İkili trabzanlar yapıyorum. Ve arada bir zincir var. Biraz şöyle sıkıştırıyorum ipimi. Toplamda 12 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Aralarda tabii ki birer zincir çekiyoruz ve ikili ikili gruplamış oluyoruz bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, 5 tane grubum oldu. Son ikili trabzan grubumu da yapıyorum. En son bir zincir çektim ve ipimi sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlak haline geldi ve ilk başta yaptığım 1 2 3. zincirin tepesine batarak kaydırıyorum. Ve bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Şimdi ikinci sıraya geçerken nasıl geçeceğiz? Şu ortaya gelmem gerekiyor. Yine kaydırarak zincirin tepesine batıp trabzanın tepesine kaydırarak bir kere kaydırdım, 2 kere kaydırdım ve yuvanın içine geçiş yapıyorum. Bunu daha önce yuvarlak supla modelinde de uygulamıştık aynı şekilde. Onun da videosunu şuraya koyacağım. Buradan isteyenler bakabilir. Ve yine 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Başına doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani aynı tıpkı altta yaptığımız gibi ama aynı yuvanın içine yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Diğer yuvaya atlıyorum. Başına doladım.
ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine 2 tane daha yapıyorum. Bu şekilde arttırmış oluyoruz. Ve yuvarlaklığı kazandırmış oluyoruz aynı zamanda. Bir zincir çekiyorum, diğer yuvaya atlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Sonra arada bir tane zincir çekip aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Bu şekilde 4'er tane olacak. Sıranın sonuna kadar aynı şeyi tekrarlayacağım. Ve en son bir zincir çekiyorum. 3. zincirimin yine tepesine batarak kaydırıyorum. Bu şekilde yuvarlağımız oluşmaya başladı. 3. sıraya geçerken yine şu araya boşluğa gelmem gerekiyor. Biliyorsunuz hep boşluklara yapıyoruz ikili trabzanlarımızı. Yine 1-2 sefer kaydırarak, sık iğne değil, kaydırarak geçiş yapıyoruz. Sonra da 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Bu sefer yuvaların içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane yaptım. Bir zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum. İki tane yaptım. Üçüncüyü de yapıyorum. Bir zincir çekip diğer yuvaya atlıyorum. Bu arada şu aradaki yuvaları atlamayın. Bir zincir olduğu için bazen çok gözükmeyebiliyor. 2 tane yaptım. Üçüncüyü yaptım. Bir zincirle diğer yuvaya atlıyorum. Bu şekilde bütün yuvaların içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramız daha kolay. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bütün yuvaların içine 3'er tane ikili trabzanlarımı yaptım. Ve bir zincir çekiyorum. Yine 3. zincirimin tepesine kaydırarak birleştiriyorum. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman yine geçerken kaydırarak boşluğa doğru ilerliyorum. Bu şekilde. 4. sırada başlarken yine 1-2-3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Başına dolayıp 2 tane daha yapıyorum. Yine 3 tane yapacağım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki yuvaya atlıyorum. Yine başına doladım. 2 tane yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yuvanın içine 2 tane daha yapıyorum. Yani daha önce yaptığımız gibi ikili grup. Toplamda 4 tane olacak. Yine arttırma yapmış oluyoruz buralarda. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya atlıyorum. Bu boşluğa 3 tane yapıyoruz. Üçlü grup. Yine bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Buna da yine ikili grup yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Bir zincir çekip 2 tane daha yapıyorum. Yani toplamda 4. Şöyle diyebilirsiniz. Bir üçlü bir dörtlü. İlk başta üçlüyle başladım. Sonra ikili grup yani dörtlü. Bir üçlü bir dörtlü. Bu şekilde bütün etrafını dolanıp geliyoruz. Şimdi sıramın sonuna geldim. İlk başta üçlü grubumu yapmıştım. En sonda ikili grubumu yapacağım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Ve en son bir zincir çekip şu 3. zincirime kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi bir tane zincir çekeceğim ve ipimi koparacağım. İp değiştireceğim. Bunu da nasıl yaptığımızı göstereceğim size. Önce
ipimi şuradan kesiyorum. Şöyle hafif sıkıştırdım. Diğer ipimi aldım. Önce düğüm atıyorum. Daha sonra herhangi bir boşluktan, mesela şurası olabilir, geçirip ipimi de geçiriyorum ve zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bu sırada yine hepsini üçer tane yapıyoruz. Şu arkada kalan ipleri de bakın, pembe ve diğer rengi, iki rengi de bu şekilde arada saklayacağım. 2 trabzan yapıyorum. Her boşluğa yine 3 tane yapıyorum. Bakın bu burada kaldı. Bunu isterseniz şimdi, isterseniz daha sonra, bu arada zaten kaldı. Bu şekilde yok edebiliriz. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Şu ikili grupların arasına yapmayı unutmayın. Başına doluyorum. Üç tane yapıyorum. Yine bu şekilde aralarda birer zincir çekerek her boşluğa 3 tane yapıyoruz. Sonuncu ikili trabzanımı da yaptım. Bir zincir çekip şu üçüncü zincire yine kaydırarak birleştiriyoruz. Şimdi ben aslında ip değiştirecektim. Yine bununki gibi yapacaktım ama bu sefer biraz farklı olsun istiyorum. Şimdi devam edeceğim bu iple bir iki sıra daha. Şöyle kaydırarak geçiş yapıyorduk biliyorsunuz. Boşluğuma geldim. 3 zincirimi çekiyorum. 2 trabzanımı da yapıyorum. 3 tane yaptım. Bir zincir çekip diğerine geçiyorum. Şimdi bu sırada yine arttırma yapacağız. 5 tane üçlü trabzan grubu yapacağız. Daha sonra arttırmamızı yapacağız. 1 2 3 4 oldu. Beremizin o güzel kavisini verebilmek için, kafaya güzel oturması için 1 2 3 4 5 tane oldu. Şöyle göstereyim. 6.'da yine ikili grubumuzu yapıyoruz. Yani arttırmamızı yapıyoruz. Beremizin bu şekilde tepeden başlanıp bütün halinde örülmesi hem dikiş olmamasını sağlıyor hem de çok güzel bir kafaya oturma şeklini sağlıyor. Şimdi 2 tane yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 2 tane daha yapıyorum. Bu şekilde arttırma yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Bir zincir çekip yine üçlü gruplarımı oluşturmaya başlıyorum. 5 tane üçlü grup yapacağım. Daha sonra bir tane de ikili grup, yani arttırma yapacağım. Şimdi son boşluğuma geldim. 2 tane yaptım. Bir zincir çekip 2 tane daha yapıyorum. Ve en son bir zincir çekip üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü zincirime kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi yine bir sıra daha bununla devam edeceğim. Bu sırada yine bütün boşluklara üçlü yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Yanına hemen 2 tane ikili trabzan. Pardon. Acele edeceğiz derken. Evet. 3 tane yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve hepsine üçerli yapacağız. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum.
Üçüncü zincirimin tepesine kaydırarak birleştirdim. Şimdi tekrar renk değiştireceğim. O yüzden bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Yavaş yavaş beremizin tepesi oluşmaya başladı. Şimdi yine açık renk ipimi aldım. Yine ipime bir tane düğüm atıyorum. Ve şu şekilde herhangi bir aralığa bağlayarak 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada yine bir arttırmamız olacak. İlk olarak yine 3 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi toplamda 6 tane üçlü grup yapacağım. Ondan sonra arttırma yapacağım. Biliyorsunuz daha doğrusu 2 alt sırada arttırma sıramızda 5 tane üçlü grup yapmıştık. Bir tane, bakın şurada 5 tane üçlü grup, bir tane ikili grup, yani arttırma yapmıştık. Bu sırada 6 tane üçlü grup yapıyoruz. 7.'yi arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdiki sırada 2 tane yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Yani yine arttırma yapmış oluyoruz. Bir sonraki sırama geçiyorum. 3 tane yapıyorum. Yine aynı şekilde 6 tane üçlü grup. Şu şekilde 6 tane üçlü grup, bir tane arttırma. Sanırım zaten 3 tane arttırma yapmış olacağız toplamda. Bu şekilde beremiz daha da bir kavislenmiş olacak. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi yine sıramın sonuna geldim. Son arttırmamı yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. Böylece arttırmış oluyorum. Ve en son bir zincir çekip ilk başladığım yere kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi bir üst sırada yine kaydırarak boşluğa geçiş yapıyorum. Şöyle yavaş yavaş 3 zincir çekiyorum ve yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane üçlü grubumuz olmuş oluyor. İkili trabzanlardan oluşan. Bir zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum. Bu sıra yine bu şekilde arttırma yapmadan hepsinin içine, bütün boşluklara 3'er tane yapıp geliyoruz. Yine sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve 3. zincirimin tepesine kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi bu sırada arttırma yapmadık. Bu sırada dümdüz ördük. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu berede buraya kadar arttırma yaptım ve bundan sonra hep dümdüz ördüm. Hep üçlülerden oluşan buraya kadar dümdüz ördüm. Ama bunu bir beden daha büyük yapmak istiyorum. Biraz daha salaş dursun istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi eğer daha küçük bir bere istiyorsanız bu benim yaptığım son arttırmayı yapmayabilirsiniz. Son arttırmayı yapmayıp, yani en son sadece şurada 5 tane üçlü yapıp ondan sonra bir arttırma yaptık ya. Sadece onu yaptıktan sonra dümdüz bütün her yeri üçlülerden oluşan şekilde, yani bu sırada yaptığımız gibi yaparsanız dümdüz aşağı kadar bu şekilde gelebilirsiniz. Daha ufak bir tepesi olur ve beremiz de daha küçük olur. Ben bakın buradan bakayım kaç sıra yapmışım.
Arttırmadan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra falan yapmışım. Yaklaşık kaç santim oluyor? Hatta santim olarak da ölçüsünü vereyim. Tepeden itibaren saydığımızda 19 santim falan yapmışım. Tabii bunun uzunluğu size kalmış. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Zaten yapacağınız kişiye ya da kendinize ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Eğer bu boyutta yapacak olsam bundan sonrasını arttırmama gerek yok. Bu şekilde dümdüz öreceğim. Ama ben biraz daha büyük olsun istiyorum. O yüzden bir sıra daha arttırma yapıyorum şimdi. Yapacağım. Yine boşluğumuza geliyoruz kaydırarak. Bir alt sırada 6 tane örüp bir tane arttırma yapmıştık. Bu sırada da yine 7 tane üçlü yapıp bir tane arttırma yapacağız. Hatta o arttırmayı şu ilk baştakini üçlü yapacağım. Bunu üçlü yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, arttırma yapıyorum. Arttırmayı burada yapacağım. İki tane yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İki tane daha yapıyorum. Aynı yuvaya. Yani arttırma yapmış oldum. Bir zincir çektim. Şimdi üçlü yapıyorum. Toplamda 7 tane üçlü grup, bir tane arttırma yapacağım bu sefer. Sekizinci de arttırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya 2 tane daha yapıyorum. Böylelikle yine arttırma yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Yine toplamda 3 tane arttırmamız olacak. Bütün sırayı bu şekilde dönüp gelelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son 2 tane trabzanımı daha yapıp bir zincirimi çekiyorum. Tepesine batıp kaydırarak birleştiriyorum. Bundan sonra arttırma yapmayacağım artık. Bu benim son arttırmamdı. Bundan sonra aynı şekilde kaydırarak yuvaların içine giriş yaptım. 3 zincir çekiyorum. Üçerlik yapıyorum. Hiç arttırma yapmıyorum bundan sonra. Böyle 8-9 sıra öreceğim. Ondan sonra size toplamda kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Ben şöyle uzunca örüp tekrar geleceğim. Ben bayağı bir ördüm. Şöyle göstereyim. Bu arada beremiz daha bitmedi. Lastik kısmını da yapacağım. Bakın şöyle tepeden tuttuğum zaman 20 santim. Şöyle inç olarak neredeyse 8 inçe tekabül ediyor. Şimdi de kenarını yapacağım. Ben şu şekilde bir lastik yaptım. Şöyle esneyebiliyor. Şimdi bir sıra sık iğne gideceğiz ve o açıklığın biraz toparlanmasını sağlayacağız. Daha sonra da bu lastik kısmının nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi en son birleştirmiştik kaydırarak. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sırayla bütün zincirlerin içine batarak sık iğne yapıyorum. Burada ne yapacağım? Burada da bir zincir çekmiştim ya. Bir zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıp yine bütün trabzanların üzerindeki ilmeklere tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde biraz daha toparlanacak. Eğer çok salaş durmasını istemiyorsanız
3,5'la da yapabilirsiniz biraz daha toplanmasını istiyorsanız. Ben bu bereyi salaş yaptığım için bunu bu şekilde yapacağım ama ben burada mesela 3,5'la yaptım. Biraz daha sıkı oldu. Bütün beremizin çevresini bu şekilde dolanıyoruz. Şimdi sıramın sonuna geldim. En son boşluğuma da bir tane sık iğne yaptım. İlk başta zaten bu birincisinden başlamıştık. Bir zincir çekerek. Onun tam tepesine bir zincir çektiğimiz yere şöyle biraz zor olsa da ilmeğimi kaçırmadan ve kaydırıyorum. Bu şekilde bütün etrafını sık iğne ile döndük. Şimdi lastik örgüsü yapacağız. Bu normal trabzandan birazcık farklı ama yine ikili trabzan tekniğinde sadece batışları birazcık farklı. Öncelikle 2 zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki zincire normalde biz böyle trabzan yaparken tepesine batarız. Öncelikle başına doluyorum. Normalde böyle tepesine batarız. Bu sefer tepesine batıp diğer taraftan çıkartıyorum. Yani bakın şu yaptığım sık iğnenin etrafından dolanıyorum. Önden batıyorum, arkadan tekrar öne doğru çıkartıyorum ve normal ikili trabzan yapıyoruz. Ama sadece ön taraftan batarak yapmış oluyoruz bunu. Şimdi yine başına doladım. Bu sefer arkadan batacağız. Normalde böyle batmıştık. Bu sefer arkadan batıyorum ve yine önden çıkartıyorum. Arkadan ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir önden bir arkadan yaptığımız zaman şu görüntüyü elde etmiş olacağız. Buna tığda lastik örgüsü deniyor. Şimdi tekrar başına doladım. Bakın bir tane önden yaptım, bir tane arkadan yaptım. Şimdi tekrar önden yapıyorum. Yani önden batıp arkadan tekrar batıyorum. Önden lastik. Başına doladım. Yine aynı yerden kaldığımız yerden ilmek atlamadan sakın buradan yapmayın. O zaman boşluk bırakmış olursunuz. Arkadan öne, önden arkaya batıyorum ve arkadan yapıyorum. Bu şekilde etrafını dolanıp geliyoruz. En son önden batıyorum. Eksik kalabilir, önemli değil. Ve en son birleştirmeyi de göstereyim. Birleştirirken ilk yaptığımız 2 zincire değil, bu ilk yaptığımız sık iğneye batıyorum aradan şu şekilde ve kaydırıyorum. Şimdi devam ederken yine 2 zincir çekiyorum. Bir tane tekrar öne batarak ikili trabzan yapıyorum. Yine başına doladım. Yine arkadan aynı şekilde bakın altta yaptığımızın aynısı. Arkadan yaptıklarımızın üzerine yine arkadan sık iğne ikili trabzan yapıyoruz. Hani normalde şiş örgüsünde de yaptığımız gibi düz ilmeğin üstüne düz, ters ilmeğin üstüne ters. Bunu da öyle düşünebilirsiniz. Öndekileri düz olarak düşünebilirsiniz. Düzün üzerine düz yapıyoruz. Tersin üzerine ters. Yine direklerin belinden dolayarak yapıyoruz. Öyle anlatayım. Trabzanların şöyle beline dolayarak, tepesine batarak değil. Şöyle belinden dolayarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi birkaç sıra bu şekilde dönüp lastik yapıyoruz. 3-4 sıra lastik yaptım ben ve artık bitiriyorum beremi. Son önden lastiğimizi yapıyoruz ve en son ilk yaptığımız 2 zincirin tepesinden batıp kaydırıyorum ve bir zincir çekip ipimi koparacağım. İpimi buradan koparıyorum. Şöyle hafif sıkıştırdım.
Şöyle lastiğimin arasına alacağım. Şu şekilde bir iki kere içine alıp bakın kayboldu. Gerçekten dikişsiz çok güzel bir bere oldu. Diğerini de üstüne koyayım. Aradaki farkı böylece anlaşılır. Bakın daha büyük. Şöyle 2 parmak daha büyük oldu. Ve kafada da muhtemelen daha salaş duracak. Bunları takmış bir şekilde fotoğrafımı da Instagram adresime koyacağım. Orada da bulabilirsiniz. Liza Örgü kullanıcı adıyla şuraya da bırakıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler de örersiniz. Bu arada tepesine pompon da yapılabilir. Ben şu an tercih etmedim ama bakın üstelik çok fazla ip de gitmiyor. İplerimden ki daha önce başka şeylerde de kullanmama rağmen bu kadar kaldı. Yani bir iki tane daha ufak çaplı bere çıkabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline de tıklayabilirsiniz, zil simgesine. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.